Herkese selam. Bu videoda yünden ıslak keçe yöntemiyle keçe kese yapacağım. Yüzeyde çiçek deseni oluşturmak için pamuk ve ipek kumaş parçaları kullanıyorum. Elimde gördüğünüz pamuk bir tülbentten elde ettiğim daire. Bunun etrafını teyelliyorum ve daha sonra büzdürüyorum. Kullandığım ara şablonun ölçülerini ekranda görüyorsunuz. Yün döşemeye şablonun 2 cm aşağısından başladım. Böylece kesenin ağzını açmak için kesmek zorunda kalmayacağım. 18 mikron merinos yünü kullanıyorum. Birinci sırayı dikey yönde yerleştirdim. İkinci sırayı yerleştirirken ilk sıranın biraz üzerine gelecek şekilde yünü serdim. Böylelikle birinci kat yünü şablonun üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ikinci kat yünü yerleştireceğim. Birinci katın tam tersi yönde yatay olarak yünü uç uca gelecek şekilde yerleştiriyorum. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla yünü ıslatıyorum. Petek tül üzerinden iyice bastırdım. Daha sonra şablonu ters çevirdim ve arka tarafta taşan yünleri şablonun üzerine katladıktan sonra ön yüzeyde yaptığım gibi yün yerleştirmeye devam edeceğim. Islak keçe yöntemi ile yünden keçe kese yapıyorum. Büzgülü bir kese yapacağım. O yüzden bir tünele ihtiyacım var. Eni 2, boyu 29 cm olan bir şeridi yünün üzerine koydum. Kenardan yaklaşık 1 cm içeride başlayacak şekilde bir sıra yün yerleştirdim. Daha sonra bunun üzerine ikinci kat yünü dikey olarak serdim. Alttaki ve üstteki yünler naylon şeritten dolayı birbiriyle temas edemeyecek. Böylece arada bir tünel oluşacak. Bu boşluktan da ben daha sonra organze şerit geçirerek keçe keseyi büzdürmüş olacağım. Kumaş çiçekleri oluşturmak üzere tülbent ve ipek parçalarını yerleştiriyorum. Bunları gelişgüzel sereceğim. Daha sonra yeşil yünden bunlara birer sap yapacağım. Neden kumaşı büzdürerek kullanmayı tercih ettiğimi söyleyeyim. Böylelikle çiçekler daha dokulu, daha kabarık duruyor. Dümdüz yerleştirmektense böyle bir yerleştirmeyi tercih ettim. Dal ve sap detaylarını oluşturmak için yünü ıslatarak yerleştirmeyi tercih ettim. Kuru koyduğum zaman yün daha kaba oluyor ve ıslatınca direkt yüzeye yayılıyor.
Oysa önceden ıslatıp bir şekil verip daha sonra yüzeye yerleştirdiğimde saplar ve dallar daha ince, daha zarif görünüyorlar. Zeytinyağlı sabun keçeleşmeyi hızlandırır. O yüzden yüzeye bir miktar zeytinyağlı sabun uyguluyorum. Daha sonra elle ovacağım ve üzerinden titreşimli bir zımpara makinesiyle geçerek titreşim uygulayacağım. Arka tarafa da aynı şekilde bir tünel oluşturuyorum. Bir tane naylon şerit yerleştirdim. Üzerine yün sereceğim ve daha sonra ön tarafa yaptığım gibi çiçekleri yerleştireceğim, ıslatacağım ve ovma işlemine başlayacağım. Eğer bu izlediğiniz ilk keçe videosuysa zımpara makinesi kullanmanın şart olduğunu düşünmenizi istemem. Zımpara makinesi ıslak keçe uygulamalarında zamandan ve emekten tasarruf sağlar. O yüzden ben kullanıyorum. Çok sık keçe uygulaması yaptığım için işimin biraz daha pratik ve kolayca tamamlanması adına ben bu makineyi kullanıyorum. Yoksa şart değil. Bütün işlemi elle ovarak da yapabiliyoruz. Ovma işleminden sonra şimdi yuvarlamaya geldi sıra. Keçeyi kendi üzerinde rulo yaptıktan sonra bir havlu arasında yaklaşık 50-60 kere yuvarladım. Bu yuvarlama işlemini dört kenar boyunca döndürerek yaptım. Ve aynı işlemi keseyi ters çevirerek diğer yüzey içinde yine dört kenardan olmak üzere yuvarlamaya devam ettim. Pinç test yapacağım. Bir tutam çektim. Yünler yukarı geliyor. Hala yuvarlamaya ve ovmaya devam etmem gerekiyor. Bu aşamada aradaki şablonu çıkaramam. Şimdi biraz daha basınç uygulayarak keçeyi ovmaya devam ediyorum. Tekrar pinç test yaptım. Daha iyi durumda. Yünler birbirine biraz daha tutunmuş. Şimdi ılık su banyosunda keçeyi ıslatacağım.
ve sabun sürerek biraz daha basınç uygulayarak ovmaya devam edeceğim. Kumaşların tutunup tutunmadığına bakıyorum. İpek kumaş beni hayal kırıklığına uğrattı. Yüzeyde çok iyi tutunmadığını gördüm. O yüzden sarı renkli kumaşların üzerine birer parça yün yerleştireceğim. Çiçeğin ortasıymış gibi olacak ve keçe iğnesiyle iğneleyerek yünü diğer tarafa geçirmiş olacağım. Böylelikle kumaş yüzeye sağlam bir şekilde tutunmuş olacak. İpek ve pamuk kumaşlar yün yüzeyinde güzel tutunur. Ancak ipek kumaş biraz kalın ve çift kat kullanıldığı için yün yüzeyinde yeterince tutunamadı. İnce, seyrek bir kumaş olsaydı çok daha iyi tutunurdu. Arka tarafını çevirdiğimde yünü görüyorsunuz. Onu da sabunlu suyla ovarak yüzeye sabitlemiş oluyorum. Tüneldeki naylonları da çıkarıyorum. Evet, şimdi o naylonlardan bir plastik pipet geçiriyorum ve güzelce ovuyorum. Bu şekilde tünel çok daha sağlam olacak. Ben yünü az kullandığım için tünelin üzerinde kalan keçe bölme biraz zayıf oldu. Daha sağlam olabilirdi ama bu da iş görüyor. Sorun olmadı. Keçe kesenin son boyutlarını ekranda görüyorsunuz. Çeşme suyunda duruladım. Daha sonra bir havlu üzerinde kurumaya bırakacağım. Ama önce tünelin daha iyi oluşabilmesi için içerisinden pipet geçiriyorum ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Keçeden ip yapılıp öyle de kullanılabilirdi ama keçe ip fazla kaygan olmayacağı için kullanımı biraz zor olabilir diye düşündüm. Evet, kurdelayı çepeçevre geçirdim. Daha sonra uçlarını birleştireceğim. Aynı şeyi diğer taraf için de yapıyorum. Evet, uçların olmadığı diğer taraftan kurdelayı aynı tünelden yine geçiriyorum. Böylece sağdan ve soldan kurdelayı çektiğimde keçenin ağzı kendiliğinden büzülmüş olacak. Çiçeklerin ortasına boncuklarla süslemeler yapılabilir. Ben çok minik sarı boncuklar diktim. Oğlumun bilgilerini dolduruyorum şimdi. Yaptığım keçe kesenin içine. Tabii daha minik keseler yapılabilir. Hediyelik olarak kullanılabilir. Daha büyükleri yapılıp daha fonksiyonel olarak kullanılabilir. Tamamen ihtiyaca, isteğe göre değişir kesenin boyutları.
Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgiler, selamlar.